La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. Halbuki biz gayet rahat ve lüks bir hayat yaşıyoruz. Hadisin meali münifi şu: ben iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem. Soruda ifade edilmesine göre emniyet mal içinde, lüks içinde rahat yaşama, havfte fakru zaruret içinde yaşama gibi anlaşılmış. Belki o netice itibariyle işin bir izahı olabilir. Fakat haddi zatında hadisi şeriften maksud olan keyfiyet şudur: La ecme'u beyne emneyn. Ben iki emniyeti birden bahşetmem. Yani bir insan dünyada keyfinde, ahiret adına hiçbir endişesi yok. Kalbi hayatının yıkılmasından hiç korkusu yok. Letaifinin sarsılmasından, örselenmesinden hiç korkusu yok. Duygularının öleceğinden hiç endişesi yok. Bir insan böyle korkusuz yaşıyorsa, orada o insan korkusuz olamaz. Öbür alemde korkusuz olamaz. Bir insan da burada bu mevzuda korkulu yaşıyorsa, hep endişe içindeyse, aman ya Rabbi senin inayetin olmazsa ben imanımı koruyamam. Senin lütfun olmazsa letaifimi muhafaza edemem. Senin keremin olmazsa ben ayakta duramam. Senin sonsuz rahmetin olmazsa, rahmaniyet ve rahimiyetin olmazsa ben cennete giremem. Rahmeten lil alemin olan Habibin olmasaydı ben yolumu bulamaz, dalalette kalırdım. Hep böyle korku ve endişe içinde olur. Sık sık kendini yoklar, kendini kontrol eder ve kendini yenileme imkanını bulursa, öbür alem içinde bunun korkusu kalmaz. Ama bu hadisi şerife bir soru mahiyetinde eklenen şey bir lazımı manu olarak yeri vardır. Tamamen uzak değildir bundan. O da şudur: bir insan endişesiz ve korkusuz sadece dünya hayatını yaşamak için dünyaya gelmiş gibi davranırsa ve ahiret endişesi ara sıra dahi olsa bunun maddi zevklerini acılaştırmıyorsa, hafizanallah o insan kendisinden endişe etmelidir. Hatta çok defa böyle bir şey olmasa bile sırf böyle rahat ve rahavet içinde bulunduğundan ötürü biraz endişe etmelidir. Sahih rivayetlerle Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hazretleri sabahlara kadar çok defa duydukları şey bir tanesi izil ağlalu fi a'naqihim. Ayeti kerime, o gün zincirler onların boynuna vurulmuştur ayetini okuyor tekrar tekrar. Ayaklarının bağı çözülüyor, yıkılıyor. Çok defa da şunu okuyor: اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Siz dünya hayatında bütün yaptığınız iyiliklerin karşılığını gördünüz. Mükafatınızı aldınız. Sanki dünya için gelmiş gibi her şeyinizi dünyada aldınız, temettü ettiniz, faydalandınız, ahirete bırakmadınız. Bir sağlam kalpli müminin böyle bir endişesinin bulunması gayet normaldir. Ömer bin Abdülaziz gibi duru düşünmüş olur. Ama bir mümin, Rabbim ona dünya vermiştir. Hazreti Abdurrahman bin Avf'e verdiği gibi, Seyyidina Hazreti Osman'a verdiği gibi bir dünya vermiştir. O dünyasını dinin ihyası uğrunda kullanır. Ve yerinde tutar onu elinde, dünyasını nemalandırır. Hepsini birden Allah yolunda harcamaz. Allah'ın harca dediği kadar, hatta fazlasıyla harcar. Ama daima mayayı elinde tutar, ta onu denizlere çevirsin. Ve indel hace, vakit geldiği zaman, mevsim olduğu zaman, değil sadece malını, tereddüt etmeden ruhunu bile feda eder. Böyle bir malın hiç zararı yoktur. Böyle bir mal içinde yaşamanın da zararı yoktur. El verir ki niyetlerimiz halis olsun, onun Allah tarafından verilmiş bir emanet olduğunu bilelim ve Rabbim istediği zaman davası uğrunda vermeye hazır olalım. Sık sık kendimizi yoklayalım. Rabbimizin sesini, nidasını, mukaddes nidasını vicdanlarımızda duyuyor gibi. Vermeye hazır mısınız? Komutanına emir tekrarı yapıyor gibi hazırız Rabbim diyebiliyorsak sık sık kendi kendimize, o malın bir zararı yoktur, o bağlamaz ve ahiret için de inşallah bizim hakkımızda endişe verici bir husus olmaz. Ama bu duymaz, duygulanmaz, çakır keyif, serazat bir hayat yaşar. Hayatın bütün onun hissiyatını, nefsini okşayan taraflarından istifade etmeyi düşünür. Hafizanallah, bu bir bataklığa baş aşağı gitmiş, batıyor demek. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım.